Almanlar Fransızları aşağılamak için tabloyu çalıyor. Tayvan'ın resmi adı da bu yüzden Çin Cumhuriyeti'dir. Paraşütle Eyfel'den atlıyor ama paraşüt açılmıyor. Başkentinin Kalküta'dan Delhi'ye taşınacağını duyurmuşlar. Müttefik donanmaya karşı mayın gemimiz Nusrat ve Türk topçu mermileriyle karşı koyarak Çanakkale'yi geçirtmiyoruz. 20. Yüzyıl Tarih Haberleri serisinin 3. bölümündeyiz. Bu bölümde yine siyasi, iktisadi, bilimsel, sanatsal alanlarda insanlara global etkisi olan, genelde gözden kaçmış olayları ya da bilinmeyen yönlerini daha ön plana çıkararak sizlere aktarmaya çalışacağım. Tarihi ve genel kültürü eğlenceli şekliyle ele almaya çalışıyorum. Böylece hem daha keyifli hem de daha akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Dilimin döndüğünce paylaşmaya, aklımın erdiğince yorumlamaya çalışacağım. Bugünlere yansımalarına, etkisine bakacağız. Farklı açılarla yaklaşmaya çalışacağım. Tarihte ne kadar olay bilirsek o kadar çok alternatif düşünerek o kadar çok farklı açılardan olaylara yaklaşmayı başarabiliriz. 20. yüzyıldaki tarihi olaylara geçecek olursak 1911 yılıyla başlayalım. Ülkelerin nüfuslarıyla başlamak istiyorum. Nüfus artışlarının da tarihte çok önemli olduğunu, bölgelerdeki nüfus artışlarının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili YouTube'da grafikler gösteren kanallar var. Bu kanallar enteresan tespitler yapabilmemizi sağlıyor. Örnekleri paylaşırız. Fransa'daki nüfus sayımında 40 milyona yakın insan olduğu belirlenmiş. Çin'deki sayıma göre de Çin'in nüfusu 451 milyon, Rusya 160 milyon, ABD 92 milyon, Almanya 65 milyon, İngiltere'de 45 milyon kişi yaşıyor. Bugünkü karşılaştırmaları ile de buraya bir grafik vermeye çalışacağım size. Evet, yine 1911 yılından Hindistan'dan bir haber. Hindistan İmparatorluğu ve Kraliçe Mary, Britanya Rajını yani Raj hükümet anlamına geliyor. Britanya Hindistan'ın başkentinin Kalküta'dan Delhi'ye taşınacağını duyurmuşlar. Hindistan'ın İngiliz vali tarafından yönetildiği dönemdeki bayrağını da buraya koyacağım. 23 Nisan Fransa aşiretler arası çatışmaları bahane ederek Fas'a asker çıkardı. 1 Temmuz'da başkenti ve Agadir'i işgal etti. Agadir şehri Fas'ın Araplardan önceki sahipleri Berberilerin başkentiymiş eskiden. 7. yüzyıldan beri bölge Arap etkisinde. Buraya Mısır'dan, Orta Doğu'dan kıtlık, salgın gibi sebeplerle Araplar sürekli göç etmişler. Şu an etnik yapı olarak Berberiler %30 civarında kalmış. 15. 17. yüzyıllarda Agadir Fas ile Avrupa arasındaki ticarette büyük öneme sahipmiş. Bu yıllarda çok kısa süreliğine birkaç kez Osmanlı hakimiyetini kabul etse de bölgede asıl söz sahibi bir dönemin deniz gücü olan Portekiz ve karşı komşusu İspanya. Bu devletlerin burada daha fazla etkisi hissedilir durumdaydı bu yüzyıllarda. Ticaretinde de tabii ki önem sahibi. 20. yüzyıl ile bölgeye yakın başka bir devlet buradaki dengeleri değiştiriyor. Bu ülke Fransa. Burada büyük bir baskı oluşturuyor. Bu baskıyı oluştururken önce 1911'de Fas Sultanı'nı yeni bir anlaşma imzalamaya zorluyor. Aslında amaç himayesini alıp fiili bağımsızlığını bitirmek ve bölgenin kendi yönetiminde olması. Başka bir kaynakta Almanya'nın bölgede hak iddia etmesiyle Almanya ile Fransa'nın savaşın eşine gelmesi olarak bahsediliyor. Burada aslında 1. Dünya Savaşı'nın daha erken çıkma ihtimali de görünüyor. Aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nın çıkma sebebi de görünüyor. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nın başlamasındaki asıl sebep siyasi birliğini geç kuran ve sömürgecilik yarışında geç kalan ülkelerin, ön planda olanlar İtalya ve Almanya, daha önce aradaki farkı kapatmaya çalışması. Yani daha önce sömürgecilik yapmaya başlayan ve sanayi devrimini daha önce yapmış ülkelerle aradaki farkı bu iki ülkenin kapatmaya çalışması. Burada daha önce sömürgeye başlamış ülkelerden daha fazla menfaat koparmaya da çalışması durumu var. Ham madde ve ucuz iş gücü elde etmek için dünyanın neresinde kendini savunmakta güçlük çeken bir ülke varsa bu kanemiciler oradaydı. İşte 3 yıl sonra çıkacak savaşın en büyük sebebi bu. 1911'de Fas'ta bu durum ortaya çıkıyor. Bu bölge için başlayan uluslararası krizde İngilizler Almanya'nın Fransa'ya tutumundan dolayı araya giriyor ve Almanya geri adım atıyor. Yani ortalık bir anda karışıyor. Bu krizin ortasında Almanya finansal kargaşaya maruz kalıyor. Borsa bir günde %30 falan düşüyor. Halk banknotları altına çevirmeye başlıyor. Bankalarda büyük bir dalgalanma var. Reichsbank, okunuşu nasıl tam bilmiyorum, İmparatorluk Bankası anlamına geliyor. 1945'e kadar Alman Merkez Bankası bir ayda altın rezervlerinin 1/5'ini bu banknotların altına dönüşmesinden dolayı kaybediyor. Savaş korkusu kaynaklı halkın verdiği bir tepki bu. Almanya Fransa'nın genişlemesine itiraz etmiyor sürecin sonunda. Ancak kendisi için de toprak tazminatı istiyor. Fransa Kongosu'nu Almanya'ya devrediyor. İspanya Fas'ta olan sınırında değişik yapıldığı için durumu kabul ediyor. Ve bu şekilde 1912
2012'de bölgeyi paylaşıyorlar. Burada duruma iki analizle bakmak temel açıdan faydalı olur düşüncesindeyim. Günümüzde de olduğu gibi güçlü devletler istediği gibi davranıyor. İkinci boyut, ezilen devlet üzerinde güçlü devletler güçleri oranında menfaat elde ediyor. Avrupalı sömürgeciler Afrikalı ülkeleri mal gibi birbirlerine alıp veriyorlar. Birkaç birlik askerle de zor kullanarak yönetiyorlar bu bölgeleri. Buraya bakınca şimdi gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını nasıl ve hangi duygularla basit bir mal gibi görerek paylaştıklarını daha iyi görmüş oluyoruz. 3 bölümdür bu sömürgecilere takık durumdayım. Bu yıllarda dünya sanki onların etrafında dönüyor. Gerçi şimdi de hala onların etrafında dönüyor gibi dünya. Sözün özü 1912 yılında başlayan Fransa himayesi 1956 yılına kadar devam ediyor. Bu sürede gerçekleşen asimilasyon ve Fransız etkisi çok büyük. Dayım bölgede uzun yıllar yaşadı. Konuyla ilgili birkaç ekleme yapmasını rica ettim. Orada yaşayan birinin gözüyle Fas'ın durumu nedir diye sordum. Bizim için bir iki cümle kaleme aldı. Şuradan hemen okuyorum. Ülkenin bütün can damarlarında Fransa etkisi hakim. Bankaları, arabaları, eğitim ve muhasebe sistemleri her şey yabancı. Bankaları özellikle Fransa hakimiyetinde. Berberiler ülkenin asıl sahibi gibi olmalarına karşın bir azınlık pozisyondalar. Ülke fiilen bölünmemiş olsa da tüm Google aramalarında vesaire haritalarda Agadir şehrinden aşağısı Batı Sahra adıyla ayrı çizilmiş, sanki ayrı bir ülkeymiş gibi lanse edilmekte. Bölge Cezayir ile Fas arasında husumete sebep olmakta. Herkes hak iddia etmekte. Elitler ise bölgeyi ne Cezayir'e ne Fas'a vermeyip ayrı bir ülke gibi göstermekte. Osmanlı'nın zayıflamasından güç alarak bölgeyi işgal edip inanılmaz zulüm, baskı, cinayet, tacizlerle özellikle Fas ve Cezayir'de kurdukları hakimiyet bugün askeri olarak devam etmiyor gibi görünse de modern sömürü sistemiyle ve halkın sanki katiline aşık gibi davranması sebebiyle Fransa hegemonyası devam etmekte. Burada benim anladığım kadarıyla yıllarca kültür emperyalizmi ile kendilerin üstünlüğünü kanıtlayarak halk üzerinde bir hayranlık oluşturmuş Fransızlar. Devam ediyorum. Halka kendi arabalarını, kendi şirketlerinin yaptığı evleri, kendi bankaları üzerinden kredilendirip satan bu zihniyet ülkenin aslında en az 200 yıllık geleceğini ipotek altına almış. Halk her ne kadar Türkleri çok seviyor olsa da arada Osmanlı bize güç yetiremedi, biz sizden daha güçlüyüz gibi bir mesnetsiz dayanaksız yaklaşım sergilemekte, bunu bir övünç olarak görmektedir. Oysa Osmanlı'nın bize gücü yetmedi diye övünenler, Osmanlı'nın zayıflığından faydalanan Fransa'nın kendilerini nasıl sömürgeleştirip geleceklerini nasıl çaldığını, nasıl asimile olduklarını görmezden geliyorlar. Siz Fransa'ya ilah gibi tapmaya, Fransa takımlarını tutmaya, Fransa'dan alışveriş yapıp övünmeye, Fransızca konuşmaya, elitlik saymaya ve ana dilinizi reddetmeye, Fransa vatandaşlarına ayrıcalıklar tanımaya devam edin şeklinde durumu bize özetlemiş. Bu özel durum aslında Avrupalı sömürgeci güçlerin veya ABD'nin başka diğer bu türdeki uluslar üzerinde yaptığından pek de farklı değil. Halkları toplum mühendisliğiyle şekillendirip savaşlarla, çatışmalarla ortaya çıkarttıkları göçlerle demografik yapıları düzenleyerek uluslara istedikleri karakteri empoze etme çabasındalar. Bu çabaya sosyal medyayı kullanarak da destek veriyorlar. Seçimleri manipüle etmeye çalıştıklarını da yakın zamanda duyuyoruz. Fas'la ilişkilerimizle ilgili ek bir iki bilgi vereyim. Fas'ın ismi İngilizce'de biliyorsunuz Morokko. Peki biz niye Fas diyoruz? Belki daha önce dikkatinizi çekmiştir. İkinci Mahmut dönemi modernleşme kapsamında Sarık'ın yerine Fes ikame ediliyor Osmanlı'da. Bugünkü Fas'ın Fes şehrinden getiriliyordu bu Fesler. Mağrib kelime anlamı olarak güneşin battığı yer demek Arapça. Biliyorsunuz Fas Afrika'nın en batısında, eski kıtanın en son noktası. Bu güzel ülkeyi bütün Arap dünyası Mağrib olarak isimlendiriyor. Avrupalılar Latinceden gelen Morokko diyorlar, az önce söyledik. Yani burada eski yaşayan Müslüman halka ait murabıtlara verilen isim Morokko. Bizden başka hiçbir ülke ve halk Mağrib'i Fas olarak isimlendirmez. Ülke isimlerinin böyle ilginç hikayeleri var. Yeri geldikçe de bunları size anlatırım. 22 Ağustos Mona Lisa'nın çalınması. Paris'te 22 Ağustos'ta Louvre Müzesi'nden Mona Lisa'nın çalınması olayı. 1911'de Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu Louvre Müzesi'nden muhafızların burnunun dibinden kayboldu. Sabahın erken saatlerinde müzenin ressam ve gravürcüsü birlikte Louvre'daki salona gidiyorlar. Her zamanki gibi müzede sergilenen bir tablonun eskizini yapmayı planlıyorlar. Sırada
Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı varmış. Ancak İtalyan tablonun her zaman sergilendiği yere vardıklarında iki arkadaş Mona Lisa'nın ortadan kaybolduğunu görmüşler. Alarma geçen güvenlik ilk başta eserin kuratörler tarafından taşındığını ve müzenin fotoğraf reprodüksiyon atölyesinde olduğunu düşündü. Ancak tablo orada değildi. Alarma geçen Paris Emniyeti öğleden sonra erken saatlerde olay yerine intikal etti. Baş müfettiş yaklaşık 60 dedektifi bu inanılmaz kayboluşu araştırmak üzere görevlendirdi. Küçük merdivende bulunan tablonun çerçevesi ve cam bölmesinde kriminolog Alfonso Bertillon tarafından bulunan parmak iziyle karşılaştırmak üzere 257 müze çalışanının parmak izleri alındı. Mona Lisa'nın çalınması ile ilgili soruşturma kapsamında kriminal izleri bulan Alfonso Bertillon, biyometri antropolojik tekniğini yani antropolojik tanıma sistemini uygulayan Fransız polis memuru ve araştırmacı. Yani insanların vücut şekillerinden tanıma sistemi oluşturup emniyet güçlerinin suçluyu bulmasına yardımcı olmasını sağlayan sistemi kurmuş. Bu aynı zamanda polisin suçları bulmak için kullandığı ilk bilimsel sistem. Bulduğu sistemden önce suçlular sadece isim, fotoğraf ya da robot resim ile araştırılıyormuş. Geliştirdiği yöntem parmak iziyle suçlu tespitini kolaylaştırmış. Ayrıca sabıka fotoğrafı yani suçlunun önden, yandan çekilmiş boy ve diğer fiziksel özelliklerinin gösterildiği fotoğraf sistemini de ilk kez kullanan kişi. Olay Fransa'da infial yaratıyor. İnsanlar Louvre'daki kötü yönetimi yani müzedeki kötü yönetimi güvenliği ve yetkilileri suçluyor. Müze müdürü istifa etmek zorunda kalıyor. Davadan sorumlu hakim halkın öfkesinden etkilenerek ihmali olanlardan şüpheli olanları hapse atıyor. Fransızların öfkesi gitgide artıyor. Bir yandan tablonun aslında o kadar önemli olmadığı, müzede daha kıymetli eserler olduğu söyleniyor. O dönemde sanat eserleri veya tarihi eserler şimdiki kadar özenli saklanmıyor. Şimdiki kadar değerli bakılmıyor birçok kişi tarafından. Mesela Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Alman krala hediye olarak ilk çağdan kalma eser hediye ediyor. Yani başka bir krala hediye edebilecek kadar değeri var 2. Abdülhamit için bunların. Bir de kendine ait olduğunu düşünüyor muhtemelen 2. Abdülhamit. Kültürel miras olarak bakmıyor veya sadece taş olarak görüyor. Bugün Almanya'daki müzeler bizim topraklarımızdan çalınan eserlerle dolu. Bu da olayın başka bir boyutu. 2. Abdülhamit konusu çok uzun. Başka bir videonun konusu. Kaçırmamak için abone olmayı düşünebilirsiniz. Abdülhamit'in dişçisinin çaldığı çini de Louvre'da. Yani Louvre Müzesi çalıntı Türk eserlerle dolu. Adam dişçi restorasyon yapıyorum diyerek 2. Selim'in Ayasofya Camii'nin avlusunda bulunan türbesinin giriş kapısının sol duvarını süsleyen çiniyi İstanbul'dan götürüp Louvre Müzesi'ne satıyor. Yani daha neler var neler. Yani çalınan, alınan, satılan memleket tepeden tırnağa cahil. Allah'tan iyi yetişmiş Osmanlı subaylarımız çıktı da vatanı kurtardılar. Bugünlerimizi görebildik şükür. Mona Lisa'nın çalınması hadisesine dönelim. Olayda bir ara Picasso'dan şüpheleniliyor. Ne alakası var diyeceksiniz. Bunun babası belli olmayan şair Fransız bir arkadaşı var. Bu da yani o arkadaşı da yanına hırsız bir sekreter işe alıyor. Bu da daha önce aynı müzeden heykel çalmış. Onu da Picasso'ya satmışlar. Bu herif heykelleri Picasso'ya sattı. Yani bu adamdan şüphelenilince mahkeme tarafından bu adam sorguda heykelleri daha önce Picasso'ya sattığını itiraf ediyor. Bunlar mahkemeye çıkartılıyor. Çalıntı olduğunu bilmiyordum falan diyor Picasso. Olaydan bir şekilde kurtarıyorlar kendilerini. Ama Mona Lisa hala ortada yok. Bir söylenti çıkıyor tabloyu Almanlar çaldı diye. İddia o ki Almanlar Fransızları aşağılamak için tabloyu çalıyor ki bu teori de oldukça mantıklı. Fransız ve uluslararası basın polis soruşturmasının büyüsüne kapıldı ve hırsızlığın nedeni hakkında spekülasyonlar, uydurmalar 2 yıl devam etti. Müze derneği eseri getirene 25.000 frank ödül vaat etti. İllüstrasyon dergisi ünlü tabloyu ofislerine getirene bu miktarın 2 katı olan 50.000 frank teklif etti. Ama 28 ay geçti. Araştırmaların ardından Mona Lisa hala bulunamadı. Sonunda 10 Aralık 1913'te hırsız İtalya'da ortaya çıkıyor. Tabloyu Leonardo adında Floransalı bir antikacıya 500 lirete satmaya çalışırken İtalyanlar hırsızın Floransa'daki otelinde tutukluyor. Tablonun gerçekten de 2 yıldır tüm dünyada aranan tablo olduğunu teyit ediyor uzmanlar. Hırsız Vincenzo Perugia, Louvre'da çalışan İtalyan bir camcı. Binayı çok iyi biliyor ve olay gecesi
Müze kapanana kadar bekliyor. Soruşturmanın ilk günlerinde de polis tarafından sorgulanıyor ama emniyet müfettişleri tarafından kabul edilen bir mazeret sunmuş. Yani demek ki parmak izi denemesi işe yaramamış. O az önce bilgisini verdiğimiz. Hırsızlığının nedenini ise şöyle açıklıyor. Mona Lisa'yı İtalya'ya iade etmek için vatanseverlik duygularıyla geri almak için çaldığını söylemiş. Onu şuradan okuyacağım. Louvre'da çalışırken sık sık Da Vinci'nin tablosunun önünde dururdum ve onu yabancı bir ülkede bu şekilde gördüğüm için aşağılanırdım. Onu çalmak çok basitti. Tek yapmam gereken doğru anı seçmekti. Bir sabah Louvre'da dekoratör arkadaşıma katıldım. Onlarla birkaç kelime konuştuktan sonra tablonun asılı olduğu salona girdim. Issızdı. Tablo bana gülümsüyordu. Bir anda onu duvardan indirdim. Çerçeveyi merdivenlere bıraktım ve paneli önlüğümün altına soktum. Her şey birkaç saniye içinde oldu. Kimse beni görmedi, kimse benden şüphelenmedi demiş ifadesinde. Hiç şüphesiz çalınmasa bu tablo bu kadar meşhur olmazdı diye düşünüyorum ben de. 1912 1 Ocak Çin Cumhuriyeti kuruldu. 1912-1949 yılları arasında hüküm sürmüş bir cumhuriyettir. Çin İmparatorluğu'nun devrilmesiyle kurulmuştur. Aslında süreç ilk bölümde anlattığımız Boxer ayaklanmasıyla başlıyor. Çin devrimi nedeniyle kendi topraklarında hiçbir zaman tam hakimiyet kuramayan bu devlet aynı zamanda 1931-37 yılları arasında Çin Sovyet Cumhuriyeti'ni de barındırmaktaydı. Her ne kadar komünistler Çin Halk Cumhuriyeti'ni 1 Ekim 1949'da kurmuş olsa da milliyetçiler Anakara'daki hükümeti devirdikten sonra Tayvan adasına geri çekildikleri için Çin devletinin meşru hükümeti olarak uluslararası kabul görmeye devam ettiler. Tayvan'ın resmi adı da bu yüzden Çin Cumhuriyeti'dir. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler'deki Çin koltuğu Ekim 1971'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne verdi. Çin Cumhuriyeti de daha sonra yaygın olarak Tayvan olarak bilinmeye başladı. Hangisi çakma, hangisi orijinal? Karar burada size kalmış. Ama öyle böyle günümüzde süper güç. 5 Şubat Fransız. Francois Richelieu. Paraşütle Eyfel'den atlıyor ama paraşüt açılmıyor. Neden paraşütlerde ikinci çekme kolu var sorunun cevabı sanırım bu adam. Aslında daha önce başarılı denemeleri olmuş. Adam havacı askerler atlamak zorunda kaldıklarında güvenilir olarak inmelerini sağlayan giyilebilir bir paraşüt yapmaya çalışıyor. 1783'te Louis Sebastian Lenormand'ın ve baloncu Jean-Pierre Blanchard diye de okunuyor olabilir. Erken dönem paraşüt çalışmaları ve elde ettiği başarılar sabit paraşütlerin yani atlamadan önce açık vaziyette olan sistemin zaten yaygın olarak havada kullanılmasına vesile olmuş. Ancak 1910 yılında hala bir uçaktan veya düşük irtifadan atlamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir paraşüt çeşidi yoktu. Bu kişiye Eyfel'den atlayışına izin verilmesiyle ilgili ve herhangi bir güvenlik olmaması ile ilgili büyük tartışmalar var. Görevlileri manken kullanacağını söyleyerek ikna etmiş. Yanındaki iki arkadaşı da kendisini son dakikaya kadar atlamaması için ikna etmeye çalışmışlar. Atlayıştan önce bir 40 saniye kadar kendinin bile tereddütlerinin olduğu belirtiliyor. Atlama görüntüsü var, buraya koyacağım. Ama atlayış sonrası açılmayan paraşütle toprak zemine çakılıyor. Atladığı anların video görüntüleri de var. Ancak bunları bizi izleyen küçükler olduğunu bildiğim için koymuyorum. Sadece başları var görüntüde, atlama anını ve düşüşünü koymadım. Tarih hiçbir zaman aynı şekilde tekrar etmez. Yani tarih tekerrürden ibaret diyenler yanılır. Ancak benzer olaylar yaşanabiliyor. 2005 yılında Norveçli bir adam bir giyim firmasının reklamı için yine yasa dışı Eyfel'den atlıyor ve o da hayatını kaybediyor. Bizde de paraşütle olmasa da Hazarfen Ahmet Çelebi'nin kanatlarıyla Galata Kulesi'nden süzülerek yere indiği hikayesi anlatılır. Evliya Çelebi'nin eseri Seyahatname'de bu hikaye. 4. Murat bir kese altınla Hazarfen'i ödüllendirdi de yine bu hikayede yazıyor. Hikaye diyorum çünkü olay tartışmalı ve gerçekleştiği kesin değil. Bir de Hazarfen'den önce Leonardo da Vinci'nin kanatlı bir tasarımı vardı uçuş için ama bildiğim kadarıyla kullanılamadı. Sanıyorum ağırdı biraz. Evet, mühendisler bunu açıklasın. Evet, Titanic biliyorsunuz birçoğunuz bu olayı. 1912 yılında battı. Filmi de çekildi. Güzel romantik bir film. Muhtemelen izlemişsinizdir. Batmaz denilen Titanic battı filan gibi sıradan bilgiler zaten her yerde var. Bunun yerine olayın biraz analizini yaparak haberini aktarmak istiyorum. Önce maliyetinden başlayalım. Şimdi 5 dolar 1 pound bu yıllarda para değeri olarak. Günümüz parası ile de Titanic'in maliyeti 400 milyon dolar olarak hesaplanmış. En düşük bilet yani Titanic'e binmek için 3. sınıfta gitmek isteyen birinin ödeyeceği bilet için ücret 1071 dolar. Bugünün parası ile 1071 dolar. 2. sınıfta gitmek isteyenler 1834 dolar. Bu sınıfta da durumu iyi insanlar var.
Parfüm tüccarı var mesela. Parfümleri enkazda bulunmuş. Hala kokuyormuş bulunan parfümler. Demek ki her şeyin eskisi kaliteli teorisi gerçekten doğru. Bu parfümcü ikinci sınıfta gidebiliyor. Tüccarın ve en fakirin ödediğinin 2 katı bile değil ödediği ücret. Oranı görmeniz için bunu söylüyorum. Birinci sınıf ücreti ise rıhtım denilen yerler 4591 dolar. Suite ise en pahalı olan yerler Titanic'te 133.132 dolar. Bugünün parasıyla. Burada sanıyorum ünvanlı soylular, kraliyet aileleri filan var ya da işte bu sömürgeci büyük şirketler var. İkinci sınıftan ve hatta birinci sınıftan bile oldukça farklı bir ücret. Başka bir dikkat çekici nokta sınıf ayrımlarına göre ölüm sayıları. Öncelikle yeterli filika yok. Olanları yolcularla doldurup denize indirecek zaman da yok. O yüzden azar azar doldurup indiriyorlar denize filikaları. Zaten gemi batacak, kalanlar atlayıp bir şekilde binebilir diye düşünmüş olabilirler. %63'ü ölüyor Titanic'teki insanların. Birinci sınıftakilerin %39'u, ikinci sınıftakilerin %58'i, üçüncü sınıftakilerin %76'sı hayatlarını kaybediyor. Mürettebatın da %76'sı hayatını kaybediyor. Yani önce biz kendimizi kurtaralım düşüncesi yokmuş diye düşünüyorum. Şimdi en enteresan olarak düşündüğüm sayıları veriyorum bana göre. Bu sayılar erkek yolcularda hayatını kaybetme oranı. Erkek yolcularda hayatını kaybetme oranı %80. Kadınlarda bu oran %25. Birinci sınıfta yolculuk yapan kadınların %97'si kurtuluyor. Buna karşın %32 erkek kurtulan oranı var birinci sınıfta. Bu sayı 3. sınıfta kurtulan kadın sayısından daha az. Yani şu sonuca varmak istiyorum. Rakamlarla kafanızı karıştırmış olabilirim. Kadınlar ve çocuklara öncelik verilmiş. Erkeklerin hayatlarını kadınlar ve çocuklar için riske attığını söyleyebilirim. Bir de 2. sınıf ve 3. sınıfta ölenlerin daha çok olması öncelikle zenginlere verilen ayrıcalık olarak görünüyor. Bu arada bazıları kurtarma esnasında hala geminin batmayacağını düşünüyor. 3. sınıftaki yolcularla ilgili bir hatırlatmada bu bölümdekilerin diğer bölüme geçmemesi için kapılarının kilitli olması. Facianın daha da büyümesine yol açıyor. Çünkü kurtulmak için çıkmaları zorlaşıyor. Devasa gemi, labirent gibi içerisi bir de çıkışı bulması bile yani büyük mesele diye düşünüyorum. New York'ta bu yolcuların 40.000 kişi tarafından coşkuyla karşılanması gazete haberi var. Enteresan geldi bana. Yakınında bir geminin telsizini kapatmış olması ve yardıma bu nedenden dolayı gidememiş olması çok enteresan. Gemi şaşırtıcı derecede yaygın bu yıllarda. Yani buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Öyle ki ayda 30 civarında gemi batıyor ya da kayboluyor. Yani savaş filan da varsa bu sayı 50'den daha fazla oluyor. Mesela Nisan'da Titanic'le beraber bilinen 28 batmış gemi var. Yüzlerce yıldır batmış okyanus dibindeki gemileri düşünsenize. Yani orta çağdan bu yana denizin dibi altınlarla dolu muhtemelen okyanusun dibi. Günümüzle karşılaştırırsak mesela 2012'de bir yıl içinde 106 gemi batmış toplam. Ya da boğazlardan her yıl 50.000'e yakın gemi geçiyor. Yani bugünkü gemi trafiği de tabii ki o güne göre daha fazla ama o gün müthiş bir gemi trafiği var. Gemiler birbiriyle çarpışıyor. Kaza yapan gemiler çok. Tabii uydu sistemleri vesaire de olmadığı için belki aydınlatmaları da o kadar iyi değil. Gecenin zifiri karanlığında hani nasıl yolculuk yapıyorlar zaten. Titanic'in buzdağına çarpma hadisesi de böyle. Geçmiş ile günümüz arasındaki gemi trafiğini düşünün işte. Başka bir dikkatinizi çekmek istediğim konuda gemilerin uçağın olmadığı bu yıllarda insanları okyanus ötesine yani eski kıta ile yeni kıtayı birleştiren tek yol olmalı. Amerika Birleşik Devletleri'ne başka şekilde gitme ihtimalleri yok. O yüzden dönemin insanları 3. sınıfta olsa bunu tercih ediyor. Ve Amerika'yı insanlar şöyle pozisyonlandırıyor. Yeni bir hayat, yeni bir şans olarak düşünüyor. Öncelikle Avrupa'dan olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden ABD'ye bu yıllarda muazzam bir göç var. Rakamsal olarak baktım. Gazete haberlerinde yılda 1 milyon kişinin göç ettiğini belirtiyor. O yıllar için çok büyük rakam bunlar. 100 yıl başlarında ABD bu göçlerden dolayı Japonya için göçü kısıtlamış. 15 ila 30 yaş arası gençlerden oluşan göçmenlerin toplamda 25-30 milyon olduğu
tahmin ediliyor. Bu yıllardaki toplam göçmenlerin sayısı. Bunların da 4 milyonu Yahudi, yani 4 milyon kadarının Yahudi olduğu tahmin ediliyor. Bir önceki bölümde Avrupa'da Yahudi nefretinden bahsetmiştik. Bu yıllarda Avrupa'da müthiş bir Yahudi nefreti var. Sevilmeyen, değer verilmeyen insanlar topraklarından vazgeçip göçmeyi göze alıyor. Bugün olduğu gibi 100 sene, 125 sene önce. Kazanın ertesi günü bir İngiliz gazeteci ölüm olmadığını açıklıyor. Bana bu da çok enteresan geldi. Neden ölümler ilk zamanda saklandı? Bilenler ya da tahmini olanlar yorumlara yazabilir. Yine dönemin gazete haberlerine kuşkuyla yaklaşmamızı sağlayacak bir örnek de bu oldu. Titanic haberi de bu şekildeydi. Evet, 23 Eylül İtalya'nın Trablus'u, yani bugünkü adıyla Libya'yı Osmanlı'dan istemesi haberiyle devam ediyoruz. 29 Eylül'de İtalya Osmanlı'ya savaş ilan ediyor. Trablusgarp'ın Osmanlı'ya kara sınırı yoktu bu yılda ve Afrika'da kalan son kara parçasıydı Osmanlı'ya ait. Osmanlı gönüllü subayları bu bölgeye sahte kimlikler ve meslekler kullanarak gizlice gittiler. Yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Kemal gazeteci, Enver Paşa da kuyumcu olarak kendilerini tanıtarak gitmişlerdi. Teşkilatçı Kuşçubaşı Eşref de var gidenler arasında. Bölgedeki yerel halkı örgütleyerek uzun süre İtalyanlara karşı direndiler. Ancak İtalya'nın deniz gücüyle boğazları kapatması ve Balkan Savaşı'nın patlak vermesi sonucu Osmanlı burayı İtalya'ya bırakmak zorunda kaldı. Ayrıca yine Balkan Savaşları nedeniyle koruyamayacağımızı düşünmüşüz 12 adayı ve bu yüzden geçici olarak İtalya kontrolüne vermişiz. Lozan Anlaşmalarında da adaların tamamen İtalya'ya ait olduğunu kabul etti. Adalarda çok az İtalyan yaşamasına rağmen adadakilere İtalyan vatandaşlığı hakkı bile bir dönem verilmiş İtalya tarafından. İkinci Dünya Savaşı sonrası İngilizlerin Almanlardan teslim aldığı 1947 yılında Paris Anlaşması'nda Türklerin itirazına rağmen adalar Yunanistan'a devredilmiş. Ne dersiniz? Savaşı Almanlar kazansa adaları bize verir miydi? Ya da Churchill'le İsmet Paşa Almanya'ya karşı savaş açmada daha erken davransaydı İngilizler adaları bize verir miydi Yunanlar yerine? Bu da bu bölümün sorusu olsun. Dünyanın ilk hava saldırısı da Trablusgarp Savaşı sırasında 1 Kasım 1911 günü İtalyan teğmen 4 tane bomba bırakarak ilk kez havadan bir askeri saldırı yapmış oluyor. Daha önce de uçak askeri amaçla kullanılmış ama keşif için, saldırı için değil. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Marie Curie bir kez daha Nobel aldı. Böylece Nobel ödülünü kazanan ilk kadın, 2 kez Nobel ödülünü kazanan ilk kişi ve 2 bilimsel alanda Nobel ödülünü kazanan tek kişi oldu. Ayrıca Paris Sorbonne Üniversitesi'nde profesör olan da ilk kadındı Marie Curie. Fransa Greenwich'i meridyenlerin başladığı nokta olarak kabul etti. Daha önce kendileri için Paris'miş ilk meridyen. 1884 yılında aralarında Osmanlı Devleti'nde bulunduğu 25 ülkeden 41 temsilci Washington'da Uluslararası Meridyen Konferansı için toplanmış. Bu toplantıda 22 oy ile Greenwich 0 meridyeni olarak seçilmiş. Osmanlı temsilcisi uluslararası ilişkilerde kullanmak şartı ile ortak saatin kabulü yönünde oy kullanmış. O zamanlarda dünya denizcilerinin %75'inin Greenwich zaman dilimini kullanması buranın baş meridyen seçilmesinde etkili olmuş. İlk çağda Batlamyus haritasında başlangıç meridyeni olarak Kanarya Adaları tercih edilmiş. Bizans zamanında Ayasofya'nın karşısında Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Milyon Taşı baş meridyen kabul edilirdi. Bu taş Konstantinopolis'e gelen tüm yolların başlangıç noktası. Diğer şehirlerle uzaklığının hesaplandığı sıfır noktasıydı. Osmanlılar yüzyıllar boyunca Ayasofya üzerinden geçen meridyeni Arz-ı İstanbul veya Arz-ı Halife olarak nitelendirdi. Baş meridyen olarak burayı kabul etti. Ortak meridyen seçildikten sonra haritalar Greenwich merkezli çizilmeye başlanmış fakat Osmanlı topraklarını gösteren haritalarda Ayasofya meridyeni esas alınmaya devam edilmiş. 1932 yılındaki takvim saat ve ölçülerde değişiklik inkılabı ile Greenwich merkez alınmaya başlanmış. 7 Kasım'da ABD'nin yeni başkanı Prensipli Wilson oldu. 1913 yılına geldiğimizde Balkan Savaşları'nın sona ermesiyle Osmanlı'nın önemli toprak kayıplarını görüyoruz. Bulgarların Edirne'ye girdiğini ve birçok sivili öldürdüklerini görüyoruz. Bulgarlar bu davranışı Plevne sonrasında da yapmışlardı. Osmanlı Sadrazamı Mahmut Şevket Paşa'ya suikast var. Mahmut Şevket Paşa 31 Mart ayaklanmasından tanıyoruz. Hareket ordusundan hatırlıyoruz. 1913 ve 1914 yılı gazete haberlerinde ara ara silahlanma yarışından bahsettiği göze çarpıyor. 1914 yılında savaş başlamadan yayınlanan bir gazete haberine göre Avusturya, Macaristan, Almanya, Osmanlı ve
Bulgaristan ittifak grubunu oluşturuyor. Diğer yanda Fransa, İngiltere, Rusya, Sırbistan, Belçika, Romanya, Karadağ, Yunanistan, Portekiz ve uzak batıda ABD, uzak doğuda Japonya var. Şimdi bu bir iddia, gazete tarafından ileri sürülen. Ayrıca Osmanlı'nın Rusya tehlikesinden dolayı ittifak grubunda olduğu belirtilmiş. Şimdi bu ezber bozan bir durum. Çünkü biz yıllardır savaşa sonradan dahil olduğumuzu zannediyoruz tarih kitaplarından. Bu bölümü anlamlandırmaya çalıştım. Bağdat Demiryolu yapımının Osmanlı-Alman ilişkilerini geliştirdiğini biliyoruz. Zaten Almanlar bu projeyle Osmanlı kaynaklarından faydalanmayı amaçlıyor. Bunu nasıl ve ne için yapıyorlar bilmeyenler için hatırlatalım. Bağdat Demiryolu'nun inşaatı ve işletilmesi 1903'te 99 seneliğine Alman sermayeli bir şirkete veriliyor. Ayrıca Almanlar yaptığı demiryolu sayesinde Osmanlı'dan ham madde, hatta Orta Doğu'dan, o zaman Osmanlı toprağı zaten, ham madde alma anlamında faydalanmak istiyor. Çünkü ucuz ham madde ve ucuz iş gücü Osmanlı'da var. Yine bu projeyle padişah merkezi otoritesini arttırabilecek. Bunun yanı sıra Osmanlı subaylarının Alman hayranı olduğunu da zaten bu dönemde bilinen bir şey. Özellikle İttihatçı grubun böyle olduğu zaten söyleniyor. Şimdi bu bilgilerin yanına şunları ekleyelim. 28 Temmuz'da Avusturya'nın Veliaht Prensi'nin öldürülmesi sonrası Sırbistan'a savaş ilanı. Ve bu savaş ilanının 3 gün sonrası Almanlar Ruslara savaş ilan ediyor. Ve bundan bir gün sonra da Osmanlı ile saldırmazlık anlaşması imzalıyor. Dönemin koşullarını düşünürsek çok kısa sürede gelişiyor olaylar ve Osmanlı'nın iki seçeneği kalıyor. Ya savaşmayacak ya da Almanlarla birlikte savaşacak. Yani savaşta Almanlarla birlikte yer alacak. Bazı kaynaklar bunu Osmanlı'nın Almanya ile gizli ittifakı şeklinde yorumluyor. Zaten görüşme detaylarına bakınca olay netleşmeye başlıyor. Bir defa görüşmeler savaştan 21 gün önce başlamış. Yani savaşın çıkmasının kaçınılmaz olduğu görülüyor. Saldırmazlık anlaşması, yani Almanya ile yapılan saldırmazlık anlaşması maddelerine de bakınca Osmanlı savaşa girecek olursa zaten Almanya ile gireceğini taahhüt etmiş gibi yazılmış maddeler. İşler bu anlaşmadan sonra biraz daha ilginç bir hale geliyor bana göre. Çünkü Osmanlı Ruslarla da anlaşmaya çalışıyor. Şöyle 5 Ağustos 1914'te Enver Paşa Rus Ateşe Militeri General Leontiev'e Almanlarla yaptığı anlaşmayı açıklıyor. Osmanlı Devleti seferberliğinin Rusya aleyhine olmadığını, Rusya aleyhine hareket edecek herhangi bir Balkanlı ordu olursa onları etkisiz hale getirmek için Türk ordusundan faydalanabileceklerini, buna karşılık Batı Trakya ve Ege adalarının Türklere verilmesine yardımcı olmasını istiyorlar Ruslardan. Ancak Rusya zaten boğazlara hakim olmak istiyor. Böyle bir teklifi kabul etmesi mümkün değil. Osmanlı'nın İngilizlerden ya da Almanlardan Trablusgarp'ta veya Balkan savaşlarında yardım istediğini biliyoruz. Ama bu itilaf devletleriyle savaşa girmek istediği anlamına gelmez. Yani sözün özü, kitaplarda yer alan kalıplaşmış bilgiler pek de doğru değil. Taraflı bir bakış açısı ürünü. Yani Osmanlı'nın önce itilaf devletleriyle savaşa girmek istediği bilgisi kesinlikle gerçek dışı ve yorumdur. Bilgi değildir, yorumdur. Osmanlı kendi toprakları üzerinde yapılan gizli anlaşmaları bildiği halde bu devletlerle, bu ülkelerin yanında savaşa girmek istiyor yorumu bana çok mantıksız geliyor. Belki savaştan kaçınmaya çalışıyor denilebilir. Yani İngilizlerle ve Ruslarla savaşa girmeye çalışıyor değil de, onların yanında savaşa girmeye çalışıyor değil de, Osmanlı saldırmazlık anlaşmalarıyla savaştan kaçınmaya çalışıyor şeklinde bir yorum yapılabilir. Lozan videosunda belirttim. Osmanlı Almanya'nın yanında girdiği savaş bittiği halde barış anlaşması imzalanamıyor. Sömürgeciler karşısında ve bölücüler karşısında direniyor. Kronolojik olarak savaşın Osmanlı'da başlaması da şöyle. 2 Eylül Osmanlı'da seferberlik ilan ediliyor. 9 Eylül kapitülasyonlar kaldırılıyor. Tek taraflı, diğerleri bunu kabul etmedi. 21 Ekim Enver Paşa 33 yaşında tüm Osmanlı ordularının başkumandanı oluyor. 28 Ekim'de biz Rus limanlarını bombalıyoruz. 5 gün sonra da Rusya Osmanlı'ya karşı savaş ilan ediyor. Savaşın başlaması itibariyle biz de 2 ay içinde kendimizi savaşın içinde bulmuş oluyoruz. Savaşın daha fazla detaylarına bu bölümde girmeyeceğim. Amacım olabildiğince geniş açıdan ve sıkıcı olmadan bunları sizle paylaşmak. Bu savaşla ilgili zaten birçok kaynak, yayın, belgesel vesaire var. Ben daha çok gölgede kalan yerlere odaklanmak istiyorum ve yanlış bildiğini düşündüğüm şeyleri konuşmak istiyorum. Ne kadar konuşsak da zaten bir yerler mutlaka eksik kalıyor. Tarih konuları çok geniş, çok derin. O yüzden durum şimdilik bu şekilde. 30 Mayıs haberine geçiyorum. İngilizlerin Titanic'ten sonra başka bir dev yolcu gemisi daha batıyor. Empires of Ireland, RMS Empires of Ireland. 29 Mayıs 1914'ün erken saatlerinde Liverpool'a giderken Norveçli kömür gemisi Storstad ile yoğun sis nedeniyle çarpışıyor. Çarpışma sonucu Kanada'daki St. Lawrence Nehri'nin ağzına yakın bir
yerde batan İngiliz yapımı bir okyanus gemisiydi. Gemi su geçirmez bölmelerle donatılmış olmasına ve 2 yıl önceki Titanic felaketinin ardından gemideki herkes için fazlasıyla can kurtaran botu taşımasına rağmen sadece 14 dakika içinde batıyor. Gemideki 1477 kişiden 1012'si öldü ve bu Kanada tarihindeki en büyük deniz felaketi oldu. 1915 Çanakkale Cephesi Savaşı ile devam ediyoruz. Bu savaş az önce anlattığım ve Almanlarla müttefik olduğumuz 1. Dünya Savaşı'nın cephesi. Aslında normalin üzerinde askerin ölmesi, hem deniz hem karada mücadele olması, ayrıca savaşın kırılma noktalarından biri olması sebebiyle Çanakkale Savaşı olarak geçiyor. Aslında 1. Dünya Savaşı'ndaki bir cephe bu. Yani komple bir savaş değil, sadece bir cephe. Bu tabir biraz kafa karışıklığı yaratabiliyor. O yüzden bu detayı verdim. Önce deniz kuvvetleriyle saldıran müttefik donanmaya karşı mayın gemimiz Nusrat ve Türk topçu mermileriyle karşı koyarak Çanakkale'yi geçirtmiyoruz. Ardından çıkartma yapmaya çalıştılar. Yani denizden askerleri gemilerin top ateşiyle koruyarak karadan asker çıkarmaya çalıştılar. Çıkan askerleri önce koruyan gemileri batırdık. İtilaf devletleri için Çanakkale'de bu gemilerin batması sonun başlangıcı oldu. Sömürgelerinden getirdikleri askerleri Anzaklar olarak biliriz. İngilizler bize karşı kullandı. Yine Fransız askerleri de vardı bu ordular arasında. Bu Kara Savaşı bölümünde de Mustafa Kemal'in ve ordularımızın kahramanlıklarıyla düşmanı engelledik. Mücadele sonunda kazanarak 1 Aralık'ta İngilizler buradan tamamen umudu kestiler. Büyük bir destan yazıldı Türk askeri, Türk komutanı, Türk milleti tarafından. Ama çok canımız acıdı. Çok şey feda ettik. Düşmanlarımız da aynı şekilde. Gazete haberleri gördüğünüz gibi bu yıllarda genelde savaş, ittifak, ülkeler arası çekişmeler üzerine. Bu da daha çok güç, daha çok ayrıcalık isteyen milletler kaynaklı. 8 Mayıs 1915 ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesi Alman denizaltısı İngiliz yolcu gemisini batırıyor. 1400 kişi hayatını kaybediyor. 128 Amerikan vatandaşı. Savaşlarda da hukuk kuralları vardır. Savaş hukukunda sivilleri hedef alamazsın, almazsın. Ateş edemezsin, etmezsin. Mesela hastane bombalamazsın. Ama buna şerefi olmayanlar uymaz. Kalleşler buna dikkat etmez. Vicdanı olmayan, değeri olmayan komutanlar, uluslar, yasa dışı örgütler, yasa dışı oluşumlar böyle davranır. Hastane de dinlemez, sivil de dinlemez. Bu anlamda Türk olduğum için gurur duyuyorum. Şerefli Türk askeriyle gurur duyuyorum. Biz şerefimizi canımızdan öne koyarız. Kanı bozuklar illaki vardır ama oranı bence çok düşük. Mertlik, yiğitlik genlerimizde var. Kim ne derse desin. Araplara da benzemeyiz, Avrupalılara da benzemeyiz. Bu anlamda bunları söylemek istedim. Önemli Türk edebiyatçısı Tevfik Fikret'in vefatı ile bugünkü bölümü bitiriyorum. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi keyifle hazırladım. Çok yorucu oldu. Emek harcadım ama değdi. Siz de beğendiyseniz aşağıda beğendiğinizi belli edebilirsiniz. Ve bir daha buna benzer bir şey izleyebilirim diye düşünüyorsanız abone olmayı tercih edebilirsiniz. Genelde üzücü hadiseler. Ne kadar üzücü olsa da bunları öğrenmemiz lazım. Gelecekte bu gibi felaketleri yaşamayalım ya da daha hafif atlatalım. Bizden sonrakilere sadece maddi şeyler bırakmak yeterli olmaz. Onların bu maddiyata sahip çıkması için bu maddiyata sahip çıkmasını sağlayacak manevi değerler aktarmalıyız gençlerimize. Atalarımıza anlatmalıyız. Onların ne pahasına bize bugünleri yaşattığını, bugünleri ne pahasına gördüğümüzü anlatmamız lazım. Kendimiz de anlamamız lazım. Türkler cihan hakimiyeti ülküsünde bütün dünyayı ele geçirmeyi arzulamaz. Türkler bütün dünyaya adalet getirmeyi ve adalet içinde yönetmeyi arzular. Yine ben bir soruyla bitirmek istiyorum bu bölümü. Sizce savaşlar insanlığı mı daha ileriye taşıyor yoksa zenginleri mi daha ileriye taşıyor? Zaten savaşların kazananı olmaz ama bu sayede teknoloji nasıl etkileniyor, nasıl şekilleniyor? Bu sorularla ilgili cevaplarınızı, fikirlerinizi, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.